Klavyesi, kılıfı, kalemi, şarj adaptörü her şey dahil 20.000. 3 tane noktası. Bunları birbirine bağlayacağız. Şimdi bağlıyorum. 12.7 inçlik bir boyuta sahip, 3K ekran çözünürlüğü mevcut, 8 GB RAM, 256 GB hafızası var. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Nisa Yılmaz. Bugün kendime bir tablet alacağım. Bana eşlik etmek istiyorsanız videoyu izlemeye devam edin. Tabii ki. Bu Lenovo P12 modeli, 12.7 inçlik bir boyuta sahip, 3K ekran çözünürlüğü mevcut, 8 GB RAM, 256 GB hafızası var. Klavyesi, kalemi her şey içinde gelmekte. Özellikleri bu şekilde. Yani panel olarak gayet güçlü bir üründür. Fiyat performans olarak da gayet iyi bir üründür. Rahatlıkla kullanabileceğiniz güçlü bir ürün. Peki kalemini de görelim. Kalemi açıkta şuradan göstereyim. Kalemi direkt olarak şurada. Bu kalemden yanında gelmekte. Bütün Lenovo modelleri için, hepsi için neredeyse kullanabiliyorsunuz. Bu ürün kampanyada sanırım değil mi? Şu anda yani normal şartlarda klavye kalem birçok üründe gelmiyor. Kılıf gelebiliyor, cam gelebiliyor ama klavye kalem içinde gelen nadir ürünlerden biri şu anda. Klavyesi, kalemi, kılıfı hepsi kalemi, içinde. her şey Fiyat içinde nedir? gelmekte. Fiyatı şu anda 19.999 TL. Şimdi bunlara kırılmaz cam taktırmak istersek ne olur fiyatı? Hemen tarif edeyim. Media marketlerde şöyle bir kampanya mevcut. Tek seferlik kırılmaz cam yaptırmak isterseniz 600 TL'lik bir fiyatı var. Bir de bunun 1400 TL'lik ömür boyunca yaptırabileceğiniz bir fiyat ürünü var. Bir kere 1400 lira veriyorsunuz. 2 günde bir gelip istediğiniz zaman camını değiştirip kullanabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey sorabilir miyiz? Şimdi biz orada Samsung Galaxy S Tab 9 muydu? S9 Plus. Fan Edition Plus. Şimdi mesela bu Samsung Galaxy ile Lenovo'yu kıyaslarsak hangisini tavsiye edersiniz? Şöyle şurada örnek vereyim ben size. Şimdi Samsung S9 P gayet güzel bir üründür aslında ama şu var, içinde şarj adaptörü çıkmamakta, kılıfı veya herhangi bir klavyesi çıkmamakta. Artı olarak içinde içerik olarak kablosu gelmekte, kalemi gelmekte ama klavye, kılıf gibi özellik bulunmamakta. Bununla kıyaslarsak S9P tabii ki de çözünürlük olarak biraz daha düşük. 2K ayarlarında. Bunda 3K direkt olarak ekran çözünürlüğümüz mevcut. Artı dediğim gibi klavyesi içinde gelmekte. Bunun dışında ekstra olarak da 128 GB hafıza S9P'de mevcut. 256 GB hafıza da Lenovo modelimizde mevcut. Yani özellik olarak Teknik olarak Lenovo da tabii ki de biraz daha güçlü. daha iyi. Kesinlikle. Evet, peki çok teşekkür Rica ederiz. ederim, Sağ ne olun. demek. Peki biz alalım bunu. Aklınızda başka bir şey olursa yardımcı olabilirim. Çok teşekkürler. Biz almak istiyoruz bu ürünü. Tamam, ben Yardımcı hemen olursanız getiririz, seviniriz. hemen getiririz. Tamam, peki. Arkadaşlar şimdi Lenovo Tab P12'nin kutu açılımını yapacağız. Klavyesi, kılıfı, kalemi, şarj adaptörü her şey dahil 20.000. Şimdi açalım. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir açalım. Çekiyorsun değil mi? Evet arkadaşlar tabletimiz burada. Evet, tabletimiz burada. Evet arkadaşlar şimdi şöyle kutumuzu açalım. bakalım. Evet, bu bizim kılıfımız. Evet arkadaşlar.
şöyle. İşte arkadaşlar böyle iki parçaya ayırabileceğimiz şekilde kılıfımız. Öyle klavyede. Şöyle. Şurada kalem koyma yeri var. Bu da klavyemiz. Sim kart takmak için iğnemiz. Kalemimiz için yedek bir tane uç verilmiş. Kalemimiz. Burada da güvenlik ve garanti kılavuzumuz var. Lenovo Tab Pen Plus yani kalemimiz için bir tane kullanım kılavuzumuz var. Evet, burada bir şey var. Sanırım bu şarj adaptörümüz. Bu bizim şarj adaptörümüz. Arkasında da zaten şöyle anlayacağımız bir 20 yazıyor. 20 watt ve kablomuz. Yani bence gayet ideal. Şimdi en heyecanlı kısmına geldim. Tableti açacağım. Şöyle bir ekranımız var. Gayet yeterli. Bu 12.7 inç. Şimdi şuradan tabletimizi açalım. Merhaba diyor. Başlatalım. Evet arkadaşlar, şimdi buradan ağımızı seçiyoruz. Şimdi uygulamaları ve verileri kopyalayın demiş. Ben böyle bir şey istemiyorum. Kopyalama diyoruz. Bu cihazı kim kullanacak? Ebeveyn veya genç diyorum. Buraya hemen Google hesabımıza girelim. Yedeklemeyi kabul etmeyi. Konumu da kullanma. Tamam, vermeyi. Tamam, bu kadar. Okay. Arkadaşlar bu tablette şifre parmak izi yüz tanıma. Burada parmak izi butonumuz da mevcut. Ben mesela şu an parmak izini yapacağım. Evet. Parmak izi artı pin olsun. Ekran kilitliyken hassas içeriğini göster. Hassas içerikleri sadece kilitli değilken göster. Bildirim. Tabii ki bu en iyisi. Evet, şimdi güç düğmesindeki sensörün üzerine yerleştirelim. Bakalım. Şu an parmak izimi güzel bir şekilde ekliyorum. Evet, parmak izimizi kaydettik. Evet arkadaşlar, parmak izimizi başarıyla kaydettik. Şimdi ben bir tane daha parmak izi ekleyeceğim. O da dik kullanımlarda işimi görsün diye. Şimdi parmak izimin kenarını kaydediyorum. Evet arkadaşlar, bunu da kaydettik. Bitti diyoruz. Cihazınızın kurulumunu tamamlayıncaya kadar devam edin. Evet, devam tabii ki. Evet, Google'a bastım. Evet. İleri. Başka bir e-posta hesabı ekleyin. Metni nasıl görüntüleyeceğini değiştirin. Duvar kağıdını değiştirin. Diğer uygulamaları inceleyin. Evet, burada temamız var. Girmişken ayarlayalım. Evet. Duvar kağıdımızı ne ayarlayalım? Evet. Hala seçemedim bu arada. Şimdilik şu olsun. Evet, ana ekran için güzel. Şöyle, bu da pil ekranı için varmış. Bakalım. Şöyle gezegenli var. Böyle var. Şimdilik şu olsun. Pil ekranı için. Evet, bu kadar. Şarj animasyonu. Yani bu klasikmiş. Yuvarlak, üçgen, böyle. Üçgen olsun. Evet, bu olsun. Temaya girelim. Zaten şekilleri önemli şu an. Bunu seçiyorum. Evet arkadaşlar, ben buradan uygulamaları seçtim. Tamam diyoruz. Başka bir e-posta eklemeyeceğim. İleri diyorum. Bundan olmasın. Okey. Yükle, sonra sileceğim sonuçta. Sistemde gezinle. Tabii ki hareketle gezinle slash bize. Hoş geldiniz.
Arkadaşlar şimdi kılıfını taktım. Şimdi klavyesine takacağım. Evet arkadaşlar şöyle kılıfımız. Burada uç noktası 3 tane. Ve aynı şekilde klavyemizin 3 tane noktası. Bunları birbirine bağlayacağız. Şimdi bağlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bağladım. Kılıfımızı şöyle açıyorum. Şöyle açtım. Kalemimizi bağlayacağız. Kılavuzumuzu aldık. Lenovo Tab Pen Plus. Burası açmak için. Burası ışık kısmı, şarj kısmı. Evet aynen. Oradan şarj oluyor. Sonra şöyle Bluetooth kısmımızı açıyoruz. Şöyle sanırım bastıracağım. Solid Amber Charging, Solid White Fully Charged, Blinking Amber Firmware Upgrading, Blinking White Pairing Mode. Arkadaşlar şu an şarj oluyor. Arkadaşlar kutu açılımımızı yaptık. Kurulumumuzu yaptık. Kalemin birazcık şarj olması gerekiyormuş. Şu an ben de kendi özel ayarlarımı yapacağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumlar kısmında buluşabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kedi hanımefendi mi desem, beyefendi mi desem, ne desem bilemedim. Hanım. Hanım mı? Kedi hanım. Şöyle gözlerini aç da bir duygularını alalım ya. Şşş. Gözlerini aç. Şimdi şuradan bir atlayacak, sıkı tut bence telefonu.